Merhaba, bugün sizlere Scriptable objeler ile Sound Manager sistemini nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Videoyu tamamladığınızda kendi sound datalarınızı oluşturabilecek ve isterseniz oyununuzda kullandığınız ses sisteminin seviyelerinin nasıl ayarlanacağını öğrenmiş olacaksınız. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak script dosyamızın içerisinde audio adında yeni bir dosya oluşturuyorum. Audio dosyamızın içerisinde soundlist adında yeni bir script oluşturuyorum. Script'i açtığımızda start ve update metotlarımızı silebiliriz. Bu scriptimizde monobehavior kütüphanesine de ihtiyacımız olmayacak. Class yerine struct kullanacağız. Temel olarak struct da class gibi bir veri yapısıdır. Genellikle küçük ve basit yapılar için kullanabiliriz. Struct'lar RAM'in stack bölümünde, class'lar ise heap bölümüne depolanır. Temel farkları budur. Struct'ımızın içerisinde sound listemizden kullanmak istediğimiz değişkenleri tanımlıyoruz. Bunlar sound listemizin ismi, mikser grubu, ses seviyesi ve kullanacak olduğumuz ses klipleri. Değişkenleri tanımladıktan sonra hazırlayacağımız sistem data tabanlı olacağı için, yani scriptable objeleri kullanacağımız için audio dosyamızın içerisinde SoundSO adında yeni bir script daha oluşturuyorum. Scriptimizi açtıktan sonra yine start ve update metodlarını silebiliriz. Burada monobehavior yerine ise scriptable object'i inherit edeceğiz. Scriptable objeleri kullanabilmek için create asset menü attribute'una ihtiyacımız olacak. Bunu direkt class'ımızın üzerinde tanımlıyoruz. Bizim datamızda tutmak istediğimiz ise sound listelerimiz olacağı için public sound list array sounds adında yeni bir değişken daha oluşturuyoruz. Şimdi Unity'ye döndükten sonra dosyamıza sağ tıklayıp audio sounds SO'yu seçersek göreceksiniz ki struct'ımızda bulunan değişkenler datamızda gözükmeyecektir. Bu verilerin gözükebilmesi için system.serializable attribute'unu kullanmamız gerekli. Bu yüzden script'imize dönerek system.serializable attribute'unu kullanıyoruz. Aksi halde verileri kayıt etmeyecektir. Şimdi tekrar dataya döndüğümüzde tüm değişkenlerimizi görebileceksiniz. Datamızda bulunan değişkenleri istersek adlandırabiliriz. Ses seviyesini ve mikserini kontrol edebilir, birden fazla ses klibi ekleyebiliriz. Bunların hepsi yaptığımız struct'tan geliyor. Mikser grubunu ise ses ayarlarını yapmak için kullanacağız. İlk olarak player'ımızın seslerini yapacağımız için jump sound listesini ve attack sound listesini oluşturuyorum. Burada kullandığım sesleri aslında Chiptone adında çok basit bir programdan alıyorum. Gördüğünüz gibi temel bazı sesleri tıklayarak sesleri yaratabilir. İsterseniz bu seslerin değerleriyle de oynayabilirsiniz. Save tuşuna basarak sesi kaydedebilirsiniz. Hızlı bir prototipleme için gerçekten çok işe yarıyor. Sizin için Chiptone'un linkini açıklamaya bıraktım. Seslerimi seçtikten sonra audio dosyamızın içerisinde data adında yeni bir dosya oluşturup datamızı sürükleyip içine bırakıyorum. Şimdi ise Sound Manager adında yeni bir script daha oluşturuyorum. Scriptimizin metotlarını temizledikten sonra ilk olarak require component attribute'unu kullanarak audio source'u zorunlu kılıyoruz. Yani bu script'e herhangi bir objeyi eklediğimizde otomatik olarak audio source komponentini bizim için ekleyecek. Scriptimizi singleton yapacağımız için private static sound manager instance'ı tanımlıyoruz. Audio source'umuz için de private audio source'u tanımlıyoruz. Awake metodumuz içerisinde eğer instance'ımız null ise instance'ı diz olarak eşitliyoruz ve audio source'umuzu get komponent ile çekiyoruz. Biz bu scriptimizden istediğimiz datta bulunan sound list içerisindeki sesi herhangi bir scriptten oynatmak istediğimiz için public static void play sound türünde yeni bir metot oluşturuyoruz. Metodumuzda sound SO'dan datamızı, string olarak sound listemizin ismini, audio source'umuzu ve başlangıçta audio source'umuzu null olarak verebiliriz ve float türünde ses seviyemizi bunu da default olarak 1 yapabiliriz. Yani maksimum seviyede olacak. Metodumuz içerisinde ilk olarak datamızda bulunan ve istediğimiz sound list'i seçebilmek için yeni bir metoda daha ihtiyacımız var. Bunun için private static sound list türünde find sound list by name adında yeni bir metot daha oluşturuyorum. Gereksinim olarak da sound SO ve string olarak sound list name'i veriyoruz. For each ile sound datamızda bulunan ses listeleri arasında dönüyoruz. Bizim verdiğimiz isimle datamızda bulunan ses listesinin ismi aynıysa bu sound listesini döndürüyoruz. Eğer döngüde aynı isimli liste yoksa boş bir sound listesini return ediyoruz. Tekrar play sound metodumuza dönerek sound list türünü sound list eşittir find sound list by name ve gereksinimlerimizi de yukarıdan sound SO ve sound list name'i kullanarak tanımlıyoruz. Audio clip köşeli parantezi açarak birden fazla klibi alacağız. Clips eşittir sound list.sounds, yani kliplerimiz için de seçtiğimiz listenin seslerini tanımlamış olduk. Ses listelerimizde birden fazla ses olacağı için ve bunlardan rastgele birini istediğimiz için audio clip random clip eşittir clips köşeli parantez içerisinde random.range ve tekrar parantez içerisinde 0 ve kliplerimizin length'i kadar olacak. Eğer source null değilse clip.output audio mixer eşittir sound listemizin mikserine, source'umuzun klibi random klibe, source'un ses seviyesi volüm çarpı sound listesinin ses seviyesine ve en sonunda da source.play ile sesimizi çağıracağız. Eğer source null ise instance.audiosource.output audio mixer eşittir sound listemizin mikserine, instance audio source.play one shot ile
random klibimizi ve ses seviyesi olarak da volume çarpı sound listesinin ses seviyesini tanımlıyoruz. Artık oluşturduğumuz metodu istediğimiz yerde kullanabiliriz. Zıpladığımızda ses efektini çağırmak için player objemin player script'ine gidiyorum. Header attribute'ünü kullanarak inspector'ı daha düzenli hale getirebilirsiniz. Public sound so sound dot adında yeni bir değişken oluşturuyorum. Public yapıyoruz çünkü değişkenimize attack script'imize de ihtiyacımız olacak. Zıplama tuşuna ilk bastığım metoda giderek sound manager.play sound, oluşturduğumuz sound data, tırnak içerisinde jump, null ve 1 yazıyoruz. Hazırladığımız player sound datamızı player script'imize sürükleyip bırakıyoruz. Test etmeden önce sahnemize gelerek create empty object oluşturuyorum ve adını sound manager yapıyorum. Daha öncesinde hazırladığımız sound manager script'ini sürükleyip bırakıyoruz. Artık zıpladığımızda datamızdan zıplama sesini duyabiliyoruz. Atak seslerimiz için de player objemizin player attack script'ini açıyoruz. Private player türünde değişkenimizi oluşturuyoruz. Start metodumuz içerisinde player değişkenimizi get component ile çekiyoruz. Atak işlemini gerçekleştirdiğimiz yere giderek metodumuzu çağırıyoruz. Test ettiğimizde göreceksiniz ki ses çıkmayacaktır. Bunun sebebi metodumuzu yazarken tırnak içerisinde yazım hatası yapmış olmamız. Aslında bu şekilde kullanım iyi bir tercih olmayabilir. Bunun yerine enum'ları kullanabilirsiniz. Ancak tutorial daha da uzamaması için şimdilik düzelterek bu şekilde devam ediyorum. Test ettiğimizde sound listemizdeki atak soundlardan rastgele birisini duyabileceğiz. Enemy objesine vurduğumuzda Heard Sound efektini duyabilmek için data dosyasında Audio, Sound Data diyerek yeni bir data daha oluşturuyorum. Sound listemin ismini Heard yapıyorum ve Heard Sound efektlerimi ekliyorum. Enemy objemin Enemy Health scriptini açarak Private Sound so Sound Data değişkenini tanımlıyorum. Ve damage işleminin gerçekleştiği yere giderek SoundManager.playSound metoduyla sesimizi çağırıyorum. Hazırladığımız Sound Data'yı Enemy Health scriptine sürükleyip bırakıyoruz. Ve test ettiğimizde enemy objemizin datasından Heard Sound'unu çekmiş olacağız. Artık ses ayarlarını yapmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi çok basit bir UI panelim var ve 3 text, 3 tane slider ve bir kapatma butonu mevcut. Sahnemde ise ayarlar butonu var. Siz de hızlı bir şekilde bunu yapabilirsiniz. İsterseniz panel açıldığında user input'u kapatabilirsiniz ancak ben göstermek için user input'u kapatmadım. Yukarı kısımda Window, Audio Mixer'e tıklayarak mikser panelini açalım ve yukarıya sabitleyelim. Artı ikonuna tıklayarak main mixer adında yeni mikser oluşturuyoruz. Bizim için otomatik olarak master'ı oluşturacak. Gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan attenuation yani ses seviyesi de burada. Grup kısmına gelerek master seçiliyken artı ikonuna basıp sound effects adında yeni bir grup daha oluşturuyorum. Tekrar ederek müzik adında bir grup daha oluşturuyorum. Volume kısmına sağ tıkladığımızda expose seçeneğini göreceğiz. Expose parametreleri oluşturarak ses seviyelerimizi kontrol edeceğiz. Expose dedikten sonra expose parameters kısmına gelerek üzerine 2 kez tıklayıp ismini düzeltiyoruz. Bu işlemi sound effects ve müzik için de yapmalıyız. Tamamladıktan sonra script dosyamızın içerisine managers adında bir dosya daha oluşturuyorum. Mixer manager adında yeni bir script daha oluşturalım. Scriptimizi açtıktan sonra private audio mixer adında bir değişken tanımlıyoruz. Ve 3 tane de metoda ihtiyacımız olacak. Çünkü master, sound effects ve müzik için ses seviyelerini kontrol edeceğiz. Eğer daha fazla istiyorsanız ekleme yapabilirsiniz. Public void set master volume adında ve içindeki gereksinim float level olacak şekilde bir metot oluşturuyoruz. AudioMixer.setFloat tırnak içerisinde parametrelerimizi nasıl yazdıysak aynı şekilde yazmalıyız. Aksi halde çalışmayacaktır. Master volume ve virgülden sonra level veriyorum. Bu işlemleri sound effects ve müzik için de aynı şekilde yapmamız gerekli. Hiyerarşi bölümünde create empty diyerek yeni bir obje oluşturuyorum ve adını sound mixer manager yapıyorum. Hazırladığımız script'e sürükleyip bırakıyoruz. Audio mixer kısmı için yaptığımız main mixer'i seçiyoruz. Background müzik için yine boş bir obje oluşturuyorum ve adını Music Manager yapıyorum. Music Manager'a Audio Source ekledikten sonra herhangi bir müzik seçebilirsiniz. Output kısmında hazırladığımız müzik grubunu seçiyoruz. Ve daha öncesinde yaptığımız datalara giderek outputlarını Sound Effects olarak seçiyoruz. Test etmeden önce slider'larımıza gelerek On Value Change kısmındaki artı ikonuna basıp Sound Mixer Manager'ımızı sürükleyip bırakıyoruz. Ve ilgili metotları seçiyoruz. Minimum value eksi 80, max value olarak da 0 yapıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi maksimum ses 0 ve minimum ses eksi 80. Bu işlemi diğer slider'lara da hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ses ayarlarımız çalışıyor. Ancak tam istediğimiz gibi değil. Slider belli bir noktaya geldiğinde ses tamamen kayboluyor. Aslında bunun sebebi sesin logaritmik olmasından dolayı. Bunu düzeltmek için Mixer Manager scriptimize dönüyoruz. Ve tırnak işaretinden sonra level yerine matef.log10 parantez içerisinde level veriyoruz ve çarpı 20 yapıyoruz. Bunu diğer metotlarımıza aynı şekilde uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra slider'larımızın hepsini seçerek önce max value'yu 1 ve min value'yu ise 0.0001 yapıyoruz.
Altından value kısmını 1'e çekerseniz default olarak maksimum ses gelecektir. Tekrar test ettiğimizde artık slider'ımız tam olarak istediğimiz gibi çalışıyor. Artık data tabanlı Sound Manager'ımız ve ayarlarımız var. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.